müziği bayağı bir yorucu bir süreçten geçiyor. Son ayak müzik olduğu için çok yoğun ve stresli bir çalışma oluyor. Biraz ortamdan kopmak için, kafayı arındırabilmek için genelde sahillerde yürümeyi tercih ediyorum. Daha güzel beslendiğimi hissediyordum. Fark ettim ki çok güzel şeyler var sahilde. Bütün dalgalarla denize vurup kumsallarda kayaları sürterek şekil almış çok güzel tahtalar. Kimisi taş toplar, kimisi bir şey topluyor. Ben de onları topluyordum. "Aa, ne güzel ne güzel" diye böyle eve getiririm onları. En büyük sanatçının ürettiği şeyler bunlar. Ben sadece aracılık yapıyorum. İnsanlara bunların güzelliklerini, bunların birer atık olmadığını, bunların bir çöp olmadığını, aslında doğanın bir şeyler anlatmaya çalıştığını göstermeye çalışıyorum. Mesela biraz üstlerine bir şeyler yazayım, biraz şekiller çizerek, sonrasında bunların fonlarını yaparak, hatta birkaç tanesini, bazı parçaları üst üste getirerek figürler ortaya çıkmaya başladı. Çeşme Dili adı da oradan çıktı. Gönül gözü anlamına geliyor. Ve gönül gözümüzü açtığımız zaman etrafımızdaki bütün güzellikleri görebiliyoruz. Ali Otyam'ı müzisyen olarak tanıyorum. Çok sevdiğim bir dostum, arkadaşımdır. Zaten bütün Türkiye tanıdığı gibi müzik dalında çok başarılı bir insandır. Bir gün telefon açtı. Müsait olduğunda bir görüşebilir miyiz, bana bir uğrar mısın dedi. Kahve içimi tabii ki dedim ve gittiğimde şaşkınlıktan böyle gözlerim fal taşı gibi açıldı ve yaptığı eserleri gördüm. Korkunç etkilendim ben bundan. Çünkü her biri tek parça. Bir ikincisi yok, bir eşi yok her ürünün. Bir tane. Sanatın belli bir alanında artık uzmanlaşmış kişi, yani o durumda ne yapabilir yahut ne anlatmak istiyor diye. Fakat Fransızca çok da güzel bir terim var. Le violon d'Ingres derler. Ingres, Marie Antoinette devrinde, Napolyon'un ilk zamanlarında falan çok meşhur bir ressam. Bayağı figüratif resimleri, çok güzel portreleri var. Fakat aynı zamanda adam muazzam bir keman virtüozu. Bunu unutmuştum ben. Ve kendi alanının haricinde başka bir alanda da ustalık gösteren kişiye bunun da Ingres kemanı var. Le violon d'Ingres şeklinde tabir edilir. İşte gelip gördüğümde önce malzemeyi tam algılayamadım. Yani bahsettiğim malzeme nedir? Fakat hemen görür görmez bir de kullandığım malzemeleri telefondaki şekliyle hafızamda canlandırınca dedim tam oturmuş. Ama esas oturan ismiydi. Çeşmedil. Çeşmedil benim için tabii ayrı bir ufuk oldu. Ayrı bir aşka yürüyen, aşkı anlatan, Cenab-ı Hakk'ı gerekse Peygamber Efendimiz ve diğer peygamberleri ve bununla ilgili yeryüzündeki bütün anlatımları, insan hayatını, insan bedenini ve ilahi dini anlatabilmek için bir adım, bir basamak. Her bir tabloya baktığımda adeta kendimi oralarda buldum. Tamamen içinden gelen, kendi ifade ettiği motivasyon biçimini bulmuş olması, o malzemeyi sanatsal bir değere dönüştürmüş olması da çok ilginç geldi. Konuştukça hani neden bunlar, işte neden bu hatlar falan, anladım ki Ali Otyam'ın kendi felsefesinden çıkmış zaten bu iş. Gittiğim zaman sergiye
gözlerim pırıldadı, ışıklandım. Çünkü hiçbir sanat kavramı içinde olmayan bir tarzı geliştirmiş. Doğanın parçalarından, yani denizde eskimiş o çakıllara, kumlara sürterek ağaçlar şekillenmiş, sanki bir takım yaratıkları toplamış, bulmuş. Yani o soyut yaratıklar, hepsinin bir figüratif tarafları var. Ya bir insan, ya bir kuş, ya bir yılan tarzı şeylerin üzerine Allah'ın kelamını işlemiş. Hayata geçmiş, doğmuş yani onlar. Sürtünerek yok olmak, tabiat içinde bitmek dışına bir eser haline gelmiş. Genelde insanlar bir eğitimden geçip bir teknik öğrenip sonra da onu bir şeye dönüştürme çabasıyla genelde resim, heykel, yani sanat eseri yapmaya başlıyorlar. Buradaki şey farklı. Sanki burada felsefeden yola çıkılıp o felsefeyi nasıl anlamlandırırım ve görsel bir şeye dönüştürürüm gibi bir şey kullanılmış. Soyut, fakat hepsi ayrı bir soyut. Çünkü o soyuta sen bir de nasıl diyeyim, insanların anlaması yahut onun içinde olduğunu, bunların içinde, zaten bu özün içinde karışık olduğunu anlatmak için onlara görünür şekilde sunmuşum bunu. Kompozisyonları oluştururken çok enteresandır. Bazıları ben buyum diye zaten kendi kendini anlatıyor. Bütün hikayesi de kendi içinde oluşuyor. Kimisini de oluşturmak için günlerce, saatlerce o karşıma serip o hangisi hangisine yakışır, ne çıkar diye düşündüklerim de oluyor. Çıkan figürlerin üstüne bu sefer araştırmalara başlıyorum. Yani ne yapılır, ne edilebilir? Mesela bir semazen var. Semazen, sadece semazeni yapsam çok sıradan olacak. Yani onu nasıl sıradanlaştırmayayım? İnsanlara da bir öğretisi olsun diye. Mesela her semazenin insanı kamil olmaları için geçmeleri gereken 4 tane kapı var. Ortaya semazeni koyup 4 tane kapının neler olduğunu insanlara göstermek. Yani sonuçta diyorum, ben sadece aracıyım. En büyük sanatçının yaptığı şeyler ve öğretilerini de sunmak zorundayım gibi hissediyorum kendimde. Tarihin karanlık çağlarından beri 4 eleman. Hava, su, toprak. Deniz kıyısında bulundu bunlar değil mi? Su var, hava var. Bunların üstünü örtüyor. Kara da var. Yani sahilde. Peki 4. eleman nerede? İşte 4. elemanı da sen gönlünden vermişsin. O senin gönlün işte o ateş olmuş, o pot olmuş. Onları eritmiş ve bize hakikaten böyle kendi içimizi, kendi özümüzü ortaya çıkaran bir yapıya bürünmüş. Soyutla somutun birleşimi, bir de o yine Allah'tan geleni Allah'ın güzel sözleriyle, güzel şeylerle değerlendirmek. Buna ne somut ne soyut diyoruz. Ama Ali'nin yarattığı bir sanat dalı olduğunu kabul ediyorum. İşim dolayısıyla zaten sanatla çok iç içe olduğum için bu tür sergilerde, müzayedelerde ve İslami sanatla, özellikle İslami hat sanatıyla da çok iç içeyim ve resimle çok iç içe olduğum için sürekli sergiler dahil bu tür olayların hepsini yakından zaten izlerim, işimin gereği izlerim bunu. Ama bu tarzı hiç görmemiştim. Zaten ilk gördüğümde resmen çığlık atmıştım. İnanamıyorum nasıl bir şey diye. Çok etkilendim. Bunun öğretisini de yapacaktır muhtemelen, yani bir okulda, bir akademide, bir sanat kültürü içinde. Yani bir sanat kavramı içinde hiç olmayan bir şeyi ortaya çıkarması beni çok mutlu etti. Kendisini kutluyorum.
Edirne'de Ali Otyam sergisi açmak istedim. Çünkü Ali Otyam'ın kendi felsefesiyle ortaya koyduğu eserlerin Edirne'de sergilenmesinin hem şehre katkısı var, hem Ali Otyam'a katkısı var diye düşünüyorum. Çünkü felsefesine yakışacak bir şehir. Kalıntılarıyla, eserleriyle, Selimiye'nin varlığıyla, orada bir takım anıt binaların olmasıyla bütünleşeceğine inanıyorum. Müzik hala çok hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Ama şu anda bir bakıyorum ki bundan çok mutluyum. Çünkü çok sevdiğim bir büyüğüm derdi. Sakın mutlu olmadığım bir iş yapma. Evet, müzikten mutsuz değilim ama Çeşmedil'den çok daha mutluyum. Çünkü hem sevdiğim doğayla baş başa olabiliyorum, hem üretebiliyorum, hem insanlara yine güzel şeyler sunabiliyorum, hem faydalı, hayatlarını değiştirebilecek, hayata bakışlarını değiştirebilecek bir yolda ilerlediğimi zannediyorum. Onun için ayrı bir haz alarak, ayrı bir zevk alarak çalışıyorum Çeşmedil yaparken. Senin bu gereğinde bana DNA'yı hatırlatan yılanların yahut ölümü hatırlatan o tülbentli Mevlana sikken yahut o üstünde ya hak yazan o sonsuz görünen deryada yüzen balık, işte bana da öyle bir tasavvuf görseli yaptı ve müsaadenle ben o aşamada ve o görsellikte bu senin yarattığın işleme görsel tasavvuf demek istiyorum ve tahmin ediyorum da tam hakkını öyle alacak.